başlayan şey. Dur. Oha. Her sabah kalkarız saat 5.30'da. Ahırımıza onu böyle paklarız. Yaylanın güzelliği de bu. Sabah 5.30'da. Ama bu işten zevk alıyorum yani hayvanlarla uğraşmayı, bunları sevmeyi, atlarını paklamayı, öğlerine yem koymayı, sağım yapmayı ellerimle zevk alıyorum. Hani buradan alayım. Sabah. Hadi hava buzlu, soğuk hava var. Artık zaman geldi. Aşağıdan bazen fırtayla ama çoğunlukla meşelerimizde olan zahaver dalıyla beraber süpürge yapıyoruz. Bu süpürgeyle ahırlarımızı temizleyelim. Bunları görünce insanın ömrü artar. Bu hayvanlar insanın ömrünü arttırıyor. Bunlara kurban olayım ben. Ya maşallah. Gel. Birazdan yemenizi vereceğim kızım. Az bekleyin. Ha, maşallah. Çek. Adım Hüseyin Kıransoy. 13. ayın 1'i 1982 doğumluyum. Trabzon Araklı Turnalı köyünde yaşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Yaz Mayıs olunca kışın aşağıda mandıram var. Mandıradan yazbaşı olunca mezreye çıkıyorum. Mezrede mallarımı bir ay falan duruyorum orada. Durduktan sonra yayla göçümüz başlıyor. Yayla göçü başladıktan sonra hazırlıkları tamamladıktan sonra arabaya koyuyoruz. 1 saat, 1,5 saatte yayladayız. Ama eskiden öyle değildi. Babalarımız 2 günde yaylaya varırdı. 2 günde yürüme gelirdi. Yolda yatardılar. Yatak olurdu. Araba yoktu. Eskiden ne vardı? Eşek vardı, at vardı. Onlara yiyeceğini, yatağını, yorganını koyardı. Yolda kalırdılar. 2 günde varırdı. Ama şimdi her şey kolay. Arabaya koysun 1 saatte yaylaya. Bayburt bu tarafta. Bayburt. Gümüşhane bu arkada. Bu taraf Araklı, Trabzon aşağısı. Yani bölgemiz dağınıktır yani. Şu an Gümüşhane'nin tam sınırındayız. Gümüşhane'ye bizim yaylamız daha çok yakın. Yalan bu Sumorova yaylası vardır. Orası Bayburt'a daha çok yakındır. Olmadı işte. Buralar hep çayır mayır altınıza dökmüşsünüz yani. Evet. Tamam kızım, vereceğim şimdi yeminizi de.
İşiniz bitti. Altınızı temizledik. Abim de doğruyu Şimdi da bakalım. Razı olmuşsunuz biliyorum. Sabah hava soğuk. Buz. Gravet değil mi? Ben size sıcak yem getiriyorum şimdi. Birazdan sıcak yemi yiyeceksiniz. Tamam yavru. Geliyoruz. Az kaldı az. Sakları yedireyim çolların akları. Kapıyı örtelim. Üşürsünüz, hava buzlu bugün hasta olursunuz. Siz yavrusunuz, aha kapattım sizi. Geçimimiz burada maaş olmayan kişi fındık, hayvancılık, kurbanlık bakıyor. Hayvanla, fındıkla geçimini sağlıyor. Benim yeni yetmem de ben yaşta benim arkadaşlarım tümü İzmit'tedir. Ben o arkadaşlardan bir tek köyde kalan bir kişi benim. Hayvancılıkla uğraşan bir tek benim. Tüm arkadaşlarım gitmiş gurbete, kimi o yana çalışmaya yani. Ya ekmek davası. Onlar burada yapmamış, hayvancılıkla uğraşmamış. Geçmişler İzmit'e. İzmit'te şimdi herkesin evi yeri var, yurdu var. Rahmetli babamdan bana kaldı bu hayvancılık. Babam 6 seneden gitti, 5 sene bitti, 6 seneye girdi. Allah mekanı cennet etsin. Bu mallar ondan bağ kalmış. Onun yaptığı hayvancılığını devam ettiriyorum. 10 seneyi geçti yani ben bu işe başlayalı. Kazanç da oluyor. Hayvanların yiyeceğini sütünden, peynirinden, yağından karşılıyorum yani. Samanını, çayırını, yemini, kış yiyeceğini Ağustos'ta mereklerimize yiyoruz. Bizim geçsene. Rahmetli babam derdi ki sütü sağarken ineğin altta memeden süt çıkınca bardağa sağıp içeceksin. En şifa, en doğal odur. Bunu kaynatmadan içmek her zaman iyiymiş. Ama tabii ki yeni yetmemiz, kendim bile içmedim. Bir sefer içtim, daha içmedim. Ama en sağlıklısı da o. Oha! Eskiden elle sağılırdı. Makine çıktı. Makineyle sağılır ama biz de hala elle sağıyoruz. Ama elle sağdığım için de çok zevk alıyorum yani. Bu elle sağma daha zevkime geliyor. Yemi verdim sağayım seni de süt bir avuç süt vereceksin bana. Sütünü yiyecek da az bekle. Ama biraz yarım olmuş hemen. Oha! Oha kızım. Açıcı dur bakalım senden alalım bir avuç süt. Gidelim. Ondan sonra sizi bayrağa süreceğim ha. Senin memelerin niye bu kadar kavi ya? Yayla daha rahat köyden. Çünkü yaylada malını otla sürersin. İşini yaptıktan sonra yaylada hayvanların önünü yedirdikten sonra gelirsin dağa çıkar kontrol ederiz. Kontrol ettikten sonra yaylaya ineriz. Hayvanlar 1 saat 2 saat sonra gelir. Geldikten sonra oradan rahat. Çünkü 3 gün ev lokunur suyu içireceksin. Suyu içirdikten sonra malını geleceksin eve akşam ahırını. Çünkü mallar hiç çıkmıyor aşağıda.
sürekli ahırda. Mayıs'a kadar yani. Mayıs'a kadar ahırda. Yaylamızın zor tarafı burada yağ normalde makinayla çoğu kişi yapıyor. Yağ, peynir en zor tarafı bunlar yaylamızın. Sağımı da elle sağıyoruz. Tabii ki makine çıkmış ama ben almamışım. Şu an elle sağım yapıyorum. Yayla ürününden kıştan başlıyor, liste yapıyorum. Şu an 100 kilodan üstüne peynir sattım ben. Yağ sattım. Şu an sadece benim kış yiyeceğimi ayırmışım, aşağı götürmüşüm. Diğer ürünleri hep satmışım, hayvanlarımın boğazına vermişim. Samanı, çayırı, yemi, onlara yatırım yapmışım. Ama onların sütünden, peynirinden, yağından onları almışım. Yani kendi cebimden almamışım. Evet, bunlar da bu yünün katığı. Evet, sabahçı katık bu. Allah bereket versin. Baba doğu var, doğu. İnsanlarımız tereyağı, peynir talepleri yaylada daha fazla. Çünkü aşağıda desen ki yayla yağı yok, tereyağı var, der ki 10 lira 100 lira fazla vereyim de bana yayla yağı ver. Çünkü burada bizim yaylamızda, yani bu dağların tüm yaylalar aynıdır yani. Yaylamızda 40 bin türlü çiçek vardır. Bu ot şifadır. Çiçek şifadır. Çünkü talep çok oluyor ama bak şu an talep var, yok. Elimde yok, satlık yok. Çünkü sipariş verenleri vermişim. Ama talep çok. Ama aşağıda öyle talep yok. Yağ, tereyağına, peynire talep yok. Ya minci diyelim, belki siz de görmüşsünüzdür illaki. Minci. Oğa bile çok talep var ama yok. Bu işe adam lazım. Hayvancılık. Kendi çabamla. Annem işte o yaşta yardımcı oluyor. Eşim aşağıda biraz çoluk çocukla yardımcı oluyor. Bir engelli oğlum var. Onunla uğraşıyor. Zaten evde yeme içme ancak yapıyor. Ama benim gibi biri olsa 50 tane mal ederim. İnek ederim. Sağım için. Kurbanlıktan iyidir. Çünkü talep çok. Buradan eskileri gitmiş en çok un istiyor. Peyniri, yağı istiyor. Yaylanın. Aşağı dediğinle afiyeti kaçay. Hey, 100 lira. 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 100 l
Hayvancılığın zor yanları sabahleyin kalkıp altını temizlemek. Gübresini, en önemlisi gübresi. Benim bir ahır vardı yukarıda. Şimdi bir aşağıda büyük bir ahır yaptım. Orada şimdi bahçenin boyuna vereceğim. Yani en zor işi ne? Gübre. Gübre işi zor, sıkıntı. Arkada götürdüğüm var. Sebetle beraber arkamda götürdüğüm var. Kışı boyuna geçen yıl ben arkamdan yola çıkardım gübreyi. En zor işi gübre. Diğer yemin, kepenin, her şeyin olunca yedirmek kolay, olar kolay. Ama en zor gübre. Yaylada 3 aydan fazla 4 ay kalıyoruz. Aman da 4 ay kalıyoruz yaylada, burada. Ama burası yaylamız aşağıdan şu anki bakımda daha güzel, daha iyi. Çünkü aşağıda başında tıkılacaksın akşama kadar hayvanla. Çünkü yabani hayvanı çok. Çünkü bura öyle değil. Bura açık alan. Burada koyun var, köpek var. Ama dağımızda gideceğimiz yerde bu yok. Sabah çözeriz. Dine gelimizde akşama kadar bekleriz. İkindi okunduğu zaman malları sürer ahıra götürürüz. Yoksa başıboş bırakmaz. Bırakamaz. Burada yabani var. Burada da var. Ama burada gündüz hayvan yabani çıkamaz. Çünkü dağlar şenlik. Dağlar şenlik olduğu için çıkamaz. Tandır. Bunda ekmek yaparlar. Akşam yemeğini de hazırlayalım. Şimdi yapılacak iş var. Ne var biliyor musunuz? Hayvancılık. Bu işte para var. Gençlere, okumayan gençlere tavsiye ediyorum bunu. Okuyan insanlar da yapıyor yani. Adam okumuş, üniversite bitirmiş, 5-6 sene boşta. Örnek bizim bu yaylada vardı bir kişi. Öğretmen 5-6 sene sonra öğretmen oldu. Hayvanla yani babası annesinden beraber yapıyordu. Sonra öğretmen oldu. Tavsiye ederim yani. Tamam Hüseyin benim işim burada bitti. Köpekluk etme. Olma. Ahırımızı yaptık. Eve geldik. İneklerimizi saldık bayıra. Onlar kendi başına yukarı dağa kadar çıkacak.
kendi başına gelecekler. Arada sırada gidip kontrol ediyoruz. Gidip kontrol edeceğim zaten. Yani onlar kendi başına gelecek. Ben almayacağım yani. Ahıra gelip yine aynı şekilde sağımızı yapacağız. Anam babam Yaylamızda içtiğin çayın, yediğin kuymağın, yediğin peynirin tadını aşağıda köyde alamaz. Buranın tadı başka. Buranın otundandır. Hayvanın otunundandır. Otu yağlıdır. Kışın geliyoruz. Havaların iyi olduğu zaman 13. ayda geldiğimiz oluyor. 11. 10. ayda kapanıyor gelemiyorsun. Yaz başı Nisan'da Mart'ta geliyorsun. Araba geldiği yere kadar geldikten sonra yürüme geliyorsun. O da bir zevkli. Her taraf parça parça kar. O da güzel yani. Su var. Sıcak sudan bu yerde. Yok çok koymamışım dur. Yana bitsin de koyayım. Ya koyma bunları silin. Niye silin? Koy ya. Zeytin değil bak peynir ya. Ha bundan yeter. Elimizin meşhur kuyma. Ama yana bakayım. Ha, yemeyiz misin? Çay demlesin. Malacağını 3'te falan mı? 3,5'da yüklerim. Vallahi. Bu yeğle sezonu da bitti. Eskiden sofra doluydu 10 kişi 15 kişi. 2 kişi var sofrada. Eski devirlerde gitti. Yer almazdı. Yemek yemeye sıraya geçerdi. O yese de biz kalksın. O yese. Abla sonradan olan en son peynirlerde Bidona bastım. tuz az bulmuşsun. Ne bileyim. Bir bidon mu oldu? Kumrulanmamış daha ne öyle kumrulanmaz. Bu an vereceksin onu. Bilmiyorum. O çula daha olur peynir. Oradan şey yaparım. Ha, çay. Çay diyeyim mi? Ular calılar dışarıda. Yerler. Hı? Arada atmayısın sen annesi. Ben onu da içemem. Kumru bardağı dolu.
Arkadaşlarıma, dostlarıma birer tane hediye vereceğim. Oğlum çöçmeden önce. Pişiriyoruz. Alıp gidiyoruz. Taslayan bağı unca atır orada tas var içinde. Bu buranın adeti helvası etmeye meşhur Ceylan'ın. Hayvanlarımızın kaymağını da vuralım. Kendi usulümüz odun yayında vururuz. Babadan kalma. Babaya da dededen babasından kalma yayıkla ediyoruz. Makine kullanmıyorum. Makineden daha lezzetli oluyor bu odun yayınınki. Çünkü hep biz öyle gördük. Bu kaymağımız bu dağlarda 40.000 türlü çiçek vardı. 40.000 türlü çiçek var bu kaymakta. Organik olmasına hariç bunda 40.000 türlü çiçek var. Yani hastalığa, her şeye deva. Çok farklı. Bunun lezzeti farklı. Yani aşağıda köyde durduğumuz, ettiğimiz yağdan dağlar kadar farklı. Köye indiğimiz zaman, kötü yaptığımız zaman. Bu yaylanın yağına, kaymağına, peynirine hiçbir yağ aşağıda da gelmez. İyi maşallah. Evet. Yayık. Bunun cilvesi de bu işte de. Yayık. Odun yayığı. Evet. Evet, organik terek yağı birazdan olacak. 10-15 dakika sonra kaymağımızı koyduk. Hayırlısı Allah'tan. Allah bereketini arttırsın. Konuşmadan olmaz Ayten'in tandır. Köz hazırlıklarımız başlamıştır. Annem demin hamuru etti. Şimdi tandıra vurduk. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Yaylamızın meşhur ekmeği. Golat ekmek. Kete, golat ekmek, çete. İkisi bir yani. Giderken bunu yapıyoruz. Helvamızı yaptık. Bunu da yaptık. Allah izin ederse yarın yolculuğumuz başlıyor.
İsteyin buraya bir tane şey al diyorum o. Dilan'a bu yıkanmadan. Yıkanmadan yağ olur mu? Ama yağ koyacağım mı? Yağ var mı orada ya? Bilmiyorum. Yeter mi? Bilemem daha. Tamam çok attın içine. Aynen. Ağustos'un son tereyağı. Eylül. Allah izin ederse bir daha seneye Mayıs'ta Eylül. özleyeceğim tabii gelmeysem özlemeden olur mu yayla? Koyunculuk da yaptık. Koyunculuk yaptık. 50-60 tane rahmetli babamın vardı. Onları da yaptık. Rahmetli babam dedi ki bu iş zor dedi. Ondan sonra kara hayvan başına döndük. Büyükbaşa döndük. Büyükbaş ondan rahat. Çünkü koyunun cenazen yoktur, camin yoktur. Toplantıya hiçbir yere gidemezsin. Ama büyükbaş hayvan içeride kalır. Onu beslersin, yedirirsin, gidersin. Akşama kadar gidersin. Ama koyunda gidemezsin. Ne cenazen var, ne cuman var. Gidemezsin. Yaylada hazırlıklarımızı yaptık. Yayımızı, peynirimizi hepsini hazırladık. Şu dağın üstüne çıktık işte. Mallarıma baktım burada. Mallarım burada işte. Onlarda bir kontrol amaçlı geldim. Saat 3-4'lerde gelip köçümüz başlayacak geç aşağıya. Allah izin ederse yarın diğerlerini alıp köç edeceğiz. İnekler kendilerini bu dağa sürüyoruz. Oradan yukarı dağda salıveriyoruz. Yayladan kontrola geliyoruz yani. Buraya geliyoruz kontrola. Kontrol ettikten sonra eve gidiyoruz. Kendileri başına geliyorlar. Yaylamızın en güneşli günü bugün. Hava 3-4 gün bozuktu. Bugün çok güzel. Hem de güneş, serin. Ama vakti geldi. Göçme zamanı vakti geldi. Artık buradan aşağı gittikten sonra başka bir mezremiz var. Oraya çıkacağız. Orada otlak yer. Orada da 1-2 ay takıldıktan sonra asas durduğumuz köyümüze ineceğiz. Hayatta en güzel ne? Huzur. Huzurun olduktan sonra ya paran olmuş, huzurun yok. Neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz. En güzel huzur, sağlık, seyahat. Sağlığın olduktan sonra her şey yaparsın. Ya ben derdim sağlığım olsa da gecede çalışsam. Sağlık çok önemli. Herkes huzur, sağlık, seyahat olsun yeter. Ben çok çalışayım da çok olsun. Kendini yıpratırsın. Tabii ki çalışacaksın, çoluk çocuğuna mücadele edeceksin, kimseye muhtaç etmeyeceksin. Ama çalışmanın da bir yeri var. Hayatta çalışacaksın, koşacaksın, mücadele edeceksin. Ama kendini de ona göre çalışacaksın. Çok da çalışıp da kendini yıpratmayacaksın. Biz çalışıyoruz, yalan yok. Kendim çalışıyorum. Bana bazen derler ki, ya kendin çok çalıştın. Sen çok çalışırsın. Böyle etme. Baban rahmetli babam çok çalışıyordu. Günde 3-4 atlet değiştiğini bilirim çalışırken.
Ben 17-18 yaşında çayır biçerdik. Bayburtlarda da yer almıştı rahmetlisi. Yani 3-4 tane atlet değiştiğini bilirim. Çok çalışırdı, çok mücadele ederdi. Ama hasta olduktan sonra rahmetli babam dedi ki bu kadar kendimizi ezmeyecektik dedi. Çalışacaktık ama bu kadar aşırı ezip de yıpratmayacaktık. Yıpranan insan gençlikte çalışan, gençlikte çalışıp yaşlılıkta artık meydana vuruyor. Dizine vurur, beline vurur. Kalkamazsın, oturamazsın. Yani yaşlı olmamıza bir şey bırakmamız lazım. Sağlık bırakmamız lazım. Çok değerli insanlarımız var köyde. Çok büyük değerli insanlarımız var. Okumuş insanlarımız var, doktorlarımız var, avukatlarımız var, savcımız var. Çok değerli insanlarımız köyden var. Hepsine selam ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Gelirim Ayten yenge. Tamam.